19. yüzyılda Rusya Orta Asya'ya doğru genişlerken İngiltere'de tacın mücevheri olarak tanımladığı Hindistan'daki kontrolünü korumaya çalışıyordu. Böylece iki büyük güç arasında Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Pakistan ve İran topraklarını kapsayan bir rekabet başladı. Bu rekabet tarihe Büyük Oyun adıyla geçti. Bu elbette bedelleri ağır olan bir oyundu. Tarih boyunca stratejik önemiyle medeniyetleri kendine çeken Afganistan, Büyük Oyun'daki en önemli noktaydı. Yıllar süren 3 büyük savaş, etkileri günümüze dek devam eden sonuçları da beraberinde getirdi. Bu videoda Anglo-Afgan savaşları sürecinde yaşananları ve sonuçlarını anlatacağım. İlk İngiliz-Afgan Savaşı 1838-1842 yılları arasında İngiliz Doğu Hindistan şirketi ile Afganistan Emirliği arasında gerçekleşti. İngilizler Rusya'nın Güney Asya'ya yayılmasından endişe duydukları için Afganistan'ı kontrol altına almak istiyorlardı. Hindistan, Britanya İmparatorluğu'nun kritik bileşenlerinden biriydi ve bölgedeki hakimiyetinin devamı için kontrol altında tutulması çok önemliydi. Afganistan'ın ise Hindistan'la Rusya İmparatorluğu arasındaki stratejik konumu göz ardı edilemezdi. Bu yüzden Doğu Hindistan şirketi Afganistan'da İngiliz yanlısı bir emirin tahta geçmesini istiyordu. 1837'de Rusya'nın Hayber ve Bolan geçitleri üzerinden Hindistan'ı işgalinden korkan İngilizler, Emir Dost Muhammed Han'ın desteğini kazanmak için Afganistan'ın başkenti Kabil'e bir elçi gönderdi. Emir başlangıçta İngilizlerle anlaşmaktan yanaydı. Ancak 1834'te Peşaver Sihler tarafından ele geçirildi. Dost Muhammed, bölgenin geri alınması için İngilizlerden yardım talep etse de beklediği yanıtı alamadı. Bunun üzerine Kabil'e bir başka elçi gönderen Ruslarla anlaşmaya hazırlandı. Müzakereler sırasında Rus destekli bir Pers-İran ordusu Batı Afganistan'daki Herat şehrini kuşattı. Bu durum İngilizleri iyice endişelendirdi. Dost Muhammed'in yönetimine son vermeye ve kendilerinden yana bir emiri tahta geçirmeye karar verdiler. 1839 baharında General Sir John Kane önderliğinde Bolan ve Hoca geçitlerinden Afganistan'a doğru harekete geçtiler. Bu, 20.000 kişilik bir İngiliz-Hint kuvveti olan Indus ordusuydu. Geçitler İngilizler için zorluydu ve yol boyunca kabile üyelerinin karşı ataklarıyla karşılaştılar ama harekata devam ettiler. Ordu Nisan ayında Kabil'e yaklaştı. Kandahar bölgesini kolayca ele geçirip burada bir garnizon bıraktılar ve Kabil'e yürümeye devam ettiler. İngiliz yanlısı Şah Şuja'yı tahta çıkarmak için tören hazırlıklarına başladılar. Ancak bir sorun vardı. Kabil'e giden yol Gazne Kalesi tarafından korunuyordu. İngilizler bu kalın surları aşmak için gereken ağır toplardan yoksundu. Bu yüzden bölgede bir süre oyalandılar. 23 Temmuz 1839'da Keşmirli tercüman, casus ve siyasi subay Yüzbaşı Sir Alexander Burns'un yardımcısı Mohandal, kapılardan birinin savunmasının zayıf olduğunu keşfetti ve bu kapıdan saldırıya başladılar. Kale kuşatmasında İngilizlerden yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti. Afganlarsa 500'den fazla kişiyi kaybetmişti. Gazne Kalesi'ni ele geçiren İngilizler, buradaki erzak ve tıbbi malzemeler sayesinde Kabil'e doğru ilerleyişlerini hızlandırdılar. Haberi alan Dost Muhammed, Kabil'den kaçtı ve yerine Şah Şuja tahta çıkarıldı. Ancak İngilizler birlikleri Kabil'de süresiz olarak tutmayı başaramazdı. Bu nedenle çoğunluğu geri çekildiler. İngilizler Kabil'de siyasi elçiler ve küçük bir garnizon bırakmıştı. Ancak askerlerin bölgede taciz skandallarına karışması, Afgan kadınların kaçırılması ve istismara uğraması, bitmek bilmeyen çatışmalar gerilimi alevlendirdi. İşler o kadar kötüye gitti ki garnizon diplomatik gerekçelerle şehri boşalttı. Askerler şehrin dışında son derece kötü konumlanmış bir kampa taşınmak zorunda kaldı. Kabil'deki huzursuzluk artınca bunu fırsat bilen Dost Muhammed'in oğlu Muhammed Ekber Han bir isyan başlattı. İngiliz diplomatlar öldürüldü ve garnizon teslim olmaya zorlandı. 4500 asker ve kamp takipçisinden oluşan İngiliz kuvveti Kabil'den ayrıldı ve Celalabad'a doğru yola çıktı. Geri çekilmenin barışçıl olmasını sağlamak için 4 İngiliz subay rehin alındı. Ancak dönüşleri pek de barışçıl olmadı. Dağlık arazilerden geçerken kabilelerin saldırılarına uğradılar. Afganlar, İngiliz ve Hint birliklerinin tüfeklerinin çoğunu geride bırakan uzun namlulu zindanlarıyla keskin nişancılık yapıyordu. Son derece zorlu,
Dağlık arazilerden geçen İngilizlerin çadırları yoktu ve erzakları yetersizdi. Yüzlerce asker hipotermiden hayatını kaybetti. 10 Ocağı kadar Kabil'den ayrılan ilk 16.500 kişiden sadece 4.000 kişi hayatta kaldı. 11 Ocak'ta İngiliz kolu Jagdalak geçidinde kabilelerin saldırısına uğradı. Afganlar işgalin ve eşlerine yapılan tacizlerin intikamını aldıklarını söylüyorlardı. 13 Ocak'ta aynı adı taşıyan köyün hemen dışındaki Gandamak tepesinde son bir çatışma yaşandı ve İngilizler yine mağlup edildi. Bu geri çekilme harekatı sonucunda çok az İngiliz asker sağ kurtuldu. Hintli askerlerin çoğu da Kabil'e esir olarak gönderildi. Kabil felaketi şirketin askeri yenilmezlik konusundaki itibarını sarsmıştı. Bu 1840'larda İngilizlere meydan okumaya gelen Sihler gibi yerel güçleri cesaretlendirmeye yetti ve böylece 1857'deki Hint isyanının temeli atıldı. İkinci Anglo-Afgan Savaşı İngiltere'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle başladı ve bu işgalin nedenleri daha çok Afganlarla ilgili olmaktan ziyade Rus İmparatorluğu ile ilgiliydi. 1878'de Ruslar Temmuz ayında Afganistan'a bir elçi gönderdiğinde İngilizleri büyük bir telaş ve endişe dalgası sardı. İngilizler Afganistan'daki Şer Ali hükümetinin bir İngiliz diplomatik misyonunu kabul etmesini talep etti. Afganlar bunu reddetti ve İngiliz hükümeti 1878 sonlarında bir savaş başlatmaya karar verdi. Kasım 1878'de 40.000 kişiden oluşan 3 İngiliz birliği Afganistan'ı işgal etmeye başladı. Ordunun bir kolu Bolan geçidi boyunca yürüdü ve Kandahar'ı ele geçirdi. İkincisi Hayber geçidini güvence altına almak için kaleleri ele geçirdi. Üçüncüsü ise Kurram Vadisi boyunca Kabil'e doğru ilerledi. Tümgeneral Frederick Roberts komutasındaki 3. kol Kabil'e yaklaşmışken 18.000 kişilik bir Afgan kuvveti tarafından durduruldu. Roberts geri çekilir gibi yapıp gece kuşatmasına hazırlandı ve hava karardığında Afgan kuvvetlerine büyük bir saldırı düzenledi. İngiliz-Hint kuvvetleri Afganlara ağır kayıplar verdirdi ve silahlarını ele geçirdiler. Şer Ali Kabil'den kaçtı ancak kısa süre sonra kalp krizinden öldü. Onun yerine Mayıs 1879'da Gandamak Anlaşması'nı imzalayan oğlu Yakup Han geçti. İngiliz desteği karşılığında bir İngiliz elçisinin ülkede bulunmasını, varlığını ve Afganistan'ın dışişleri kontrolünün tümüyle İngilizlerin eline geçmesini kabul etti. Ne yeni antlaşma ne de yeni emir Afganistan'da kabul görmedi. Eylül 1879'da Herat'ta toplanan isyancı Afgan askerleri İngilizlerden bu yeni anlaşmanın feshini istemek üzere Kabil'e hareket etti. Ancak İngilizler bu talebi reddetti. Bunun üzerine askerler İngilizlerin karargahına saldırdı ve elçi de dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişiyi öldürdüler. Bu esnada İngiliz yanlısı Yakup Han hiçbir müdahalede bulunmadı. Haber Hindistan'a ulaştığında Tümgeneral Roberts bölgeye geri çağrıldı ve yeni bir birliğin komutası ona teslim edildi. Görevi Kabil'e ulaşmak ve saldırının sorumlularını tespit etmekti. Şüpheli isyancılar yargılanacak ve suçlu bulunanlar idam edilecekti. Yakup Han ise duruma göre tahttan indirilecekti. Yakup Han o zamana kadar İngilizlerin tarafında olmasına rağmen Roberts'la birlikte gelen yeni orduya topladığı Afgan kuvvetleriyle karşı çıktı. Ancak Tümgeneral Roberts Afgan kuvvetlerini yendi ve Ekim ayında Kabil'e ulaştı. Duruşmalar ve infazlar başladı ancak Yakup Han'ın destekçileri ve İngiliz işgalinin karşıtları ayaklanmaya devam etti. Aralık ayında yaklaşık 50.000 kişilik kabile üyesi 7.000 kişilik İngiliz garnizonuna saldırdı. Ancak bundan kısa bir süre sonra Tümgeneral yeniden birliğini organize ederek Kabil'i kontrol altına aldı. Mayıs 1880'de Roberts'a isyan eden Afganların çoğunu yenen Korgeneral Donald Stewart da katıldı. Böylece İngilizlerin eli güçlenmiş oldu. Bundan sonra Afganistan tahtı, Gandamak Antlaşması'nın şartlarına uymayı kabul eden Şer Ali'nin yeğeni Abdurrahman'a teklif edildi. Ancak Şer Ali'nin diğer oğlu Eyüp Han da tahta çıkmak isteyip isyan başlattı. 27 Temmuz 1880'de onu durdurmak için gönderilen 1000 kişilik bir İngiliz-Hint kuvveti kendisinden 10 kat büyük bir ordu tarafından mağlup edildi. Tümgeneral Roberts'ın bu isyana cevabı gecikmedi. Kabil'den Kandahar'a bir kuvvet çıkardı. Zorlu arazi ve bunaltıcı sıcağa rağmen 20 günde 500 kilometreden fazla yol kat etti ve neredeyse hiç asker kaybetmedi. 1 Eylül 1880'de Eyüp Han'ı yenerek kuşatmayı bitirdi.
İngilizler Afganistan'ın yönetimini, ülkenin dış politikasını kendilerine bırakmayı kabul eden Abdurrahman'a verdi. Ayrıca Hayber ve Kurram sınır bölgelerindeki birkaç Afgan bölgesini de ele geçirdiler. 1881'de ise savaş sona erdi. Şubat 1919'da Emenullah Han Afganistan'ın yeni emiri oldu. Hemen ardından 2. Afgan Savaşı'nın sonunda İngilizlere Afgan dış politikasında kontrol sağlayan anlaşmayı feshetti. Birkaç hafta içinde tam bağımsızlığını açıkladı ve İngilizlere karşı cihat edileceğini duyurdu. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Emenullah Han, İngiliz ve Hint askerlerinin savaş yorgunu olduğunu ve savaş için yetersiz kalacaklarını düşünüyordu. Ayrıca Hindistan'daki süregelen milliyetçi huzursuzluktan da faydalanmayı umuyordu ki bunu teşvik etmek için çok çaba sarf etmişti. Afgan birlikleri 3 Mayıs 1919 tarihinde İngiliz Hindistan'ına girdi. Emenullah Han'ın Rusya'daki yeni Bolşevik rejimiyle olan ittifakı ve milliyetçilere verdiği destek, İngiltere'nin geleneksel rakibi olan Rusya ile olan ilişkilerini bozdu ve İngilizleri öfkelendirdi. Böylece İngiliz kuvvetleri yeniden harekete geçti. Dakka'da İngiliz kampı savunma açısından kötü bir konumdaydı ve kısa sürede Afgan topçuları tarafından saldırıya uğradı. Ardından Afganlar piyadelerle bir saldırı başlattı. Ancak bu saldırı İngilizler tarafından kolaylıkla püskürtüldü. İngilizler ertesi gün karşı saldırı başlattı ama bölgeyi ancak 17 Mayıs'tan sonra tam kontrol altına alabildiler. En büyük Afgan saldırısı Kurram Vadisi bölgesinde gerçekleşti. Durum, Afgan hükümeti tarafından kışkırtılan komşu milislerin İngiliz işverenlerine karşı isyan etmeleriyle daha da kaotik hale geldi. İngilizler bu süreçte ağır kayıplar verdiler. Bu arada Kurram geçidini koruyan Hint garnizonu General Nadir Han komutasındaki büyük bir Afgan kuvveti tarafından kuşatıldı. Garnizon, İngilizlerden yardım gelene dek bir hafta boyunca kuşatmaya dayandı ve sonunda teslim olmamayı başardı. Hava gücü savaş sırasında önemli bir rol oynadı. 5 Kraliyet Hava Kuvvetleri filosu isyankar sınır kabilelerine ve Afganistan'ın içindeki hedeflere Kabil ve Celalabad dahil olmak üzere büyük saldırılar düzenledi. Bu hava bombardımanları Emenullah Han'ın barış görüşmelerini kabul etmesine neden oldu. Amanullah Han, 3 Haziran 1919 tarihinde ateşkes emri verdi. Peşavar'ı geri alma ve İngilizleri Hindistan'dan atma gibi planları başarısız olmuştu. Ancak savaşı sona erdiren 8 Ağustos 1919 tarihli anlaşma, tam bağımsızlık hakkını tanıyan ve sonunda Afganlara kendi dış işlerini yürütme hakkını veren bir anlaşma oldu. Bu, muhtemelen Amanullah Han'ın asıl ve en büyük hedefiydi. Bu tarihten sonra İngilizler en sorunlu kabile bölgelerine askeri erişimi iyileştirmek için bir yol yapım programına başladılar. Bu savaşkar Afgan halkının bağımsızlık mücadelesinin önemli bir noktası oldu. Afganistan'ın bağımsızlık arayışı tetiklendi ve ulusal kimliğinin şekillenmesi sağlandı. Afgan halkı, İngiliz işgaline karşı direniş göstererek ulusal bir bilinç oluşturdu ve bağımsızlık için mücadele etti. İngiltere'nin Afganistan üzerindeki nüfuzu sınırlandı. İngilizler bu savaşlarda başarısızlıklarla karşılaşarak Afganistan'ı tamamen kontrol altına alma çabalarını sonlandırmak zorunda kaldılar. Bu durum, İngilizlerin bölgedeki stratejik çıkarlarını engelledi. Halk arasında sömürgeciliğe karşı güçlü bir tepki oluştu. İngiliz işgaline karşı verilen mücadele, diğer sömürge bölgelerine de ilham kaynağı oldu. Bu savaşlar, sömürgecilik karşıtı hareketin ve milliyetçilik duygularının güçlenmesine katkı sağladı. Anglo-Afgan savaşları, ayrıca bölgesel denge ve dış müdahalenin bir örneği olarak da değerlendirilebilir. Bu savaşlar, İngiltere ile Rusya arasındaki bölgedeki etki alanlarını belirleme ve çatışma ortamı yaratma çabalarının bir parçasıydı. Bu dönemde Afganistan, büyük güçlerin rekabetinin merkezinde yer aldı ve bu rekabet günümüzde bile devam ediyor. Bu savaşların ardından Afganistan'da iç çatışmalar, kabile çatışmaları ve siyasi istikrarsızlık yaşandı. Böylece ülke uzun süreli istikrar sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Anglo-Afgan savaşları sırasında İngilizlerin Afganistan'da işlediği bir dizi savaş suçu ve insan hakları ihlali de kaydedildi. Süreç boyunca İngiliz Hint kuvvetleri sivil halka yönelik saldırılar gerçekleştirdi ve katliamlar yaptı. Özellikle İngilizlerin geri çekilme sırasında Afganistan'da yer alan kentlerde ve köylerde sivilleri hedef aldığı, soygun ve yağmalamaların yaşandığı kaydedildi. İngilizler savaş sırasında Afganistan'da birçok kenti ve köyü tahrip etti.
tarihi ve kültürel mirası hedef aldı. Bu yıkım ve tahribatlar Afganistan'ın tarihi ve sanatsal açıdan önemli kayıplar vermesine neden oldu. Ayrıca İngilizler savaş esiri olarak alınan Afganları işkence ve istismara maruz bıraktı. İdamlar, hapis cezaları, kadınlara yönelik taciz vakaları bu savaşlar sırasında sık sık yaşandı. Buna ek olarak İngilizler zehirli gaz ve yanıcı maddeler kullanarak Afgan kuvvetlerini bastırmaya çalıştı. Bu kimyasal kullanımı yalnızca ordulara ve kabilelere değil, sivil halka yönelik de uygulandı. Bu savaş suçları ve insan hakları ihlalleri Afganistan halkı üzerinde uzun süreli etkiler bıraktı ve ülkede derin travmalar oluşturdu. Tarih boyunca en stratejik bölgelerden biri olarak pek çok medeniyetin ilgisini çeken Afganistan'da kültürel mirasa yönelik çok büyük ve sistematik bir yıkım gerçekleştirildi. Peki yıllar boyunca Afganistan'da bitmek bilmeyen savaşlar ve istikrarsızlık hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve GZT'ye abone olmayı unutmayın. 19. yüzyılda Rusya Orta Asya'ya doğru genişlerken İngiltere'de tacın mücevheri olarak tanımladığı Hindistan'daki kontrolünü korumaya çalışıyordu. Böylece iki büyük güç arasında Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Pakistan ve İran topraklarını